Genel vücut sağlığı için çok önemli olan düzenli ve kaliteli uyku kalp sağlığına da iyi geliyor. Uyku düzenindeki olumsuz değişiklikler ise pek çok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor. Uyku bozukluklarının yol açtığı sorunların başında ise hipertansiyon geliyor. Yüksek tansiyon kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi kardiyolojik sorunlara zemin hazırlayabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden uzman doktor Ergun Polat, uyku ve hipertansiyon ilişkisi hakkında şu önemli uyarılarda bulundu. Hipertansiyon kanın damar duvarına uyguladığı basıncın yüksek olması durumudur. İlerleyen yaş grubunun 1/3'inin muzdarip olduğu bir hastalıktır. Yüksek tansiyon oldukça yaygın bir sorun olmakla birlikte birçok hastalığın da ortaya çıkış sebebi sayılmaktadır. Hipertansiyon iki şekilde ortaya çıkar. Eğer saptanabilen ikincil bir nedene bağlı değilse buna esansiyel, bir nedene bağlıysa buna ikincil hipertansiyon denir. İkincil hipertansiyon böbrek hastalıkları, böbrek üstü bezi tümörleri, kalp damarlarında doğuştan gelen bozukluklar, tiroid hastalıklarıyla doğum kontrol hapları, bazı soğuk algınlığı ilaçları, reçetesiz satılan bazı ağrı kesiciler ve bazı reçeteli ilaçlar nedeniyle oluşabilir. Uyku obezite kalp hastalıkları ilişkisi önemli. Esansiyel hipertansiyonun da ortaya çıkmasını kolaylaştıran bazı etkenler bulunmaktadır. Bunlar yaş, cinsiyet, yüksek miktarda tuz tüketimi, obezite, yüksek kalorili beslenme, düşük aktivite düzeyi, yorgunluk, kişilik özellikleri, stres, uyku bozuklukları gibi etmenlerdir. Burada uyku kısmını ayrı tutmak gerekebilir. Bazen boyun yapısının kısa olması, damak ya da gırtlak yapısı, burunda olan tıkanıklık kişilerin uyku kalitesini bozabilir. Bu yapısal sorunlar derin uykuya dalmayı engellediği gibi vücudun dinlenmesini de önler. Normalde bir erişkinde ortalama uyku süresi 7-8 saat arasındadır. Bunun sağlanması için kişinin belirli bir saatte yatıp belirli bir saatte uyuması gerekir. Uyku sorunları obezitenin önemli bir sebebidir. Bu da vücut ritmini bozar. Dinlenmemiş bir vücut bu nedenle hipertansiyon için büyük bir risk faktörü oluşturur. Uyku apnesi kalbe zarar veriyor. Uyku apnesi sorunu olan kişilerde daha çok hipertansiyon, diyabet ve obezite görülmektedir. Araştırmalar uyku apnesi şiddetinin fazla olduğu kişilerde hipertansiyon gelişme riskinin 2 kat arttığı, ayrıca uyku kalitesi düşük olanların dirençli hipertansiyona yakalanma riskinin iyi uyuyanlardan daha fazla olduğu göstermiştir. Bu durumda da kalbin yorulup zarar görmesine neden olmaktadır. Bu hasta grubundaki kalp damar tıkanıklığı, kalp krizi, hipertansiyon ve inme riski yüksek olmaktadır. Gün içindeki şekerleme süresi 15 dakikayı geçiyorsa dikkat. Uyku apnesi hastaları gece uyku sorunu yaşadıkları ve tam olarak dinlenemedikleri için uyku ihtiyaçlarını gün içinde gidermeye meyillidir. Belirli aralıklarla ihtiyaç duyulan şekerlemenin normal süresi 10-15 dakikadır. Eğer bundan daha uzun bir süre uyku ihtiyacı ortaya çıkıyorsa ve kişi bir anda uykuya dalıyorsa altta yatan nedenin araştırılması ve hastanın tedavisinin bu yönde yapılması uygun olur. Bu tip hastaların önce uyku testinden sonra da mutlaka kardiyolojik muayeneden geçmeleri gerekir. Çünkü sağlıklı bir uyku düzeni olmayan kişilerin hipertansiyon ve kalp ritim bozukluğu riski olabilir. Aynı zamanda kişide kalp krizi ile kalp yetmezliği de gelişebilir. Yapılan tetkiklerde uyku apnesi saptanan kişilerde pozitif hava yolu basıncıyla apnenin tedavi edilmesi, tansiyon değerlerinin kontrol altına alınmasında olumlu etki sağlamaktadır. Hipertansiyon için uykuya dikkat edilmeli. Özellikle gece vardiyasında çalışan kişiler düzensiz uyku nedeniyle hipertansiyon açısından riskli gruptadır. Çünkü gece çalışma düzeni vücudun biyolojik ritminin bozulmasına yol açmakta ve tansiyon dengesinde etkili olabilecek hormonların vücuda salınım dengesi de olumsuz etkilenmektedir. Gün ışığı biyolojik ritmin önemli bir yönlendiricisidir. Kuzey ülkelerinde yaşayanların uyku düzenlerini oturtabilmek için evlerinde siyah perde kullanmalarının nedeni de budur. Gün ışığı uyanıklık demektir. Gece sağlıklı uyuyamamak metabolizmayı da olumsuz etkiler. Bu nedenle çocukların 5 yaşından sonra öğle uykularının kaldırılması, gece uykularının etkilenmemesi ve derin uykuyla büyüme hormonunun salgılanabilmesi bakımından önemlidir.
Hipertansiyon hastalarının yüksek tansiyonu düşürmek için yaşam tarzında yapabileceği değişikliklerin bir kısmı şu şekilde sıralanabilir. Sigara kullanımının bırakılması. Sigara içildikten sonra kan basıncı 15 ila 30 dakika boyunca aniden yükselir. Kardiyovasküler risklerin 2-3 kat artmasına yol açan bu durum, kişinin lipid profilinin bozulmasına, insülin direncinin artmasına yol açar. Sigara kullanımını bırakmak, hipertansiyon ilaçlarına karşı oluşan direncin azaltılması için önemlidir. Kilonun dengelenmesi. Vücut kitle indeksinin 27 ve üzerindeki değerlerde olmasının kan basıncını yükselttiği bilinir. Yapılan çalışmalarda hipertansiyon hastalarının verdiği ilk 5 kilonun kan basıncının düşmesini sağladığı görülmüştür. Ayrıca ilk 5 kilodan sonra verilen her 1 kilo, tansiyon seviyesinin 1.6 mmHg ile 1.3 mmHg düşmesini sağlar. Tuz tüketimini sınırlandırılması. Sofra tuzu kullanımının sınırlandırılması hipertansiyon hastalarında son derece önemlidir. Günlük sofra tuzu kullanımı 6 gram ile sınırlandırılmalıdır. Yapılan çalışmalar ışığında hipertansiyon hastalarının sofra tuzu 4.7 ila 5.8 gram ile sınırlandırıldığında, büyük tansiyonun 4.8 mmHg, küçük tansiyonun ise 2.5 mmHg düzeyinde düştüğü görülmüştür. Bu yüzden sofra tuz kullanımından ve işlenmiş gıdaların tüketiminden kaçınılmalıdır. Bu kısıtlama hipertansiyon ilaçlarının etkinliğini de artırır. Potasyum alımına dikkat edin. Taze sebze ve meyvelerden alınan potasyumun kan basıncını düşürdüğü bilinir. Farklı bir deyişle düzenli olarak 90 mmol potasyum alındığında büyük tansiyonun 4.4 mmHg, küçük tansiyonun ise 2.4 mmHg oranında düşer. Egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. Hareketsiz yaşam süren kişilerde yüksek tansiyon görülme riski, aktif yaşayanlar oranla %20 ila %50 oranında daha fazladır. Haftada 3 ila 4 kez yarım saat boyunca yapılan ve hedeflenen kalp hızının %60 ila %70 artmasını sağlayan egzersizler, tansiyonun 4 ila 8 mmHg değerinde düşmesini sağlar. Bu tip egzersizlere başlamadan önce mutlaka hekim görüşü alınmalıdır. Stresle başa çıkmak gerekir. Duygu durum değişimleri ve duygusal stres tansiyonun akut olarak yükselmesine yol açar. Terapi yöntemleri kısa süreli olarak kan basıncının düşmesine yol açabilir. Ancak bu yöntemlerin uzun süreli etkileri üzerinde henüz yeterli bir çalışma bulunmamaktadır. Tüm bunların haricinde kafein tüketiminin sınırlandırılması, omega-3 bakımından zengin beslenmek ya da vejetaryen diyet uygulamak tansiyon düşmesine yardımcı olur. Sıklıkla sorulan büyük ve küçük tansiyonu ne düşürür soruları bu şekilde yanıtlanabilir.